Herkese günaydın, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Analize geçmeden önce videoyu beğenip yorum yapmanızı rica edeceğim. Aynı zamanda kanala abone olup olmadığımızı bir kontrol edersek sevinirim. Şimdi ons gümüşle başlayacağım analizlere. Aşağıda 23.52, 23.36 destek bölgemiz var. Bunun altına sarkmalar yaşasak da tekrar buradan bir toparlama süreci takip ediyoruz. Bir önceki bakın şu destek bölgesi şu an için direnç olarak çalışacak mı? Bu önemli olacak. 24 üstüne tekrar atıp atmadığımızı takip edeceğiz bugün. 24 üstünde hareketler görmediğimiz takdirde bakın şu destek bölgesinden bir tepki verdik. Bir önceki tepe noktamız direnç olarak tekrar çalıştı ve buradan satışların derinleştiği bir süreç takip ettik. Şu an gelen bu yükseliş de bakın bir önceki tepenin altında oluşacak olursa tekrar şu bir önceki dibi geçtiğimiz bir süreci takip ederiz. Dolayısıyla bugün 24 üstünde hareketler göremediğimiz takdirde tekrar aşağıda 23.16'nın kırıldığı bir süreci de takip edebiliriz. Haftanın son günündeyiz. Buradan haftalık grafiklere de bir dönmek istiyorum. Bakın burada 23-22 bizim için kritik bir bölge diyorduk uzun zamandır. Yaklaşık 4 haftadır bu bölgeyi takip ediyoruz. Bu hafta tekrar bu alana geldik. 23-22'den bir destek bulup tekrar piyasanın alıcılı seyrettiğini görüyoruz haftanın son günü. Kısacası haftalık grafikten de baktığımızda yatay bir bantta hareket takip ediyoruz. Yukarıda 24.70'i geçemediğimiz bir direnç bölgemiz var. Aşağıda da 23.22 destek olarak çalışıyor. Bugün içinde 23.16 önemli olacak. Şimdi buradan hızlıca bir ons altına geçelim. Ons altında 1929 üstünde hareketler gördük. Şu an tekrar bu direncin altındayız. Bir önceki tepe bölgemiz. Aslında burada da şu yatay bandı takip ediyoruz. Yukarıda 1929 üstünde kalıcı olması lazım yükselişin devamı için. Aşağıda da destek olarak 1893 çok önemli olacak. Şu yatay bandın kalıcı bir şekilde kırılması gerekiyor artık. Ancak Cuma günü gene burada bu yatay bandı koruyacağını tahmin ediyorum. Tabi bunun için ons gümüşün hareketi çok belirleyici olacak. Ons gümüş zayıf kaldığı sürece ons altında da çok güçlü alımları beklemek doğru olmayacaktır. Grafiklere böyle düşük zaman dilimlerinden baktığımızda ons altının daha güçlü durduğunu düşünsek de haftalık grafiklerde şu son yükselişin bir ölçümünü yaptığımızda ons gümüşün %35'lik bir yükseliş gerçekleştirdiğini, ons altının ise daha henüz bakın şu dibinden gelen hareket %19'luk bir getiri sağlamış durumda. Dolayısıyla ons gümüşün ons altına nazaran daha güçlü durduğu, daha oransal olarak güçlü yükselişler yaptığı bir süreci takip ettik. Ancak şu an için ons gümüşün 24.70 üstünde hareketlerini görmediğimiz sürece ons altındaki 1916 üstündeki hareketlerin hala fake olma ihtimali var. Eğer ons gümüşe bugün için 24.70'in üstüne atacak bir sert alım gelecek olursa ancak o zaman da ons altının bu önemli direncini geçmiş olduğunu düşünürüz. Kısacası ons altın yatırımcısı ons gümüşü yakından takip etmeli. Şimdi buradan hızlıca bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosunda hatırlarsanız 80-65 önemli bir direnç bölgemiz demiştik. Bunun üstünde çok sert bir alım gelse de şu an tekrar bakın altına dönüyoruz. Gümüşün 24 dolar üstünde kalıp kalmayacağı buradaki hareketi de bugün için netleştirecektir. Yine haftalık kapanışlardan hafta sonunda daha detaylı bir analiz paylaşacağım sizlerle. Buradan hızlıca bir platin ve paladyuma da bakalım. Platinin de aslında ons gümüş gibi satıcılı bir seyir izlediğini burada takip ediyoruz. Aşağıda 1009 önemli olacak. 1009 altında haftalık kapanışlar. Platinde de bir miktar satışların derinleşme ihtimalini gündeme getirir. Ancak şu an için bakın bu destek bölgesinin çalıştığını görüyoruz. 1038-1009 bölgesi yakından takip edilmeli. Buradan hızlıca bir paladyuma da gene haftalıklardan bakmak istiyorum. Gerçi hafta sonu daha detaylı bir analiz yapacağım. Ancak haftayı hangi seviyelerde kapattığımızda önemli olacak bugün için. Paladyumda da yukarıda 1882-1766 direnç bölgesini takip ediyorduk. Bu bölgeyi direnç olarak çalıştırmaya devam ediyor. Buradan bir miktar satış gelse de tekrar haftayı toparlayarak bir miktar kapatıyoruz. Yukarıda 1882 hatta 1992 kırılmadığı sürece yükselişlerden bahsedemeyeceğiz ve şu düşüş trendinin korunduğunu söyleriz ve aşağıda
1500-1653 destek bölgesini yakından takip ediyor olacağız. Burada gramlara geçmeden önce bir dolar Türk lirasına bakmak istiyorum. Dolar Türk lirasında 18.80 direnç olarak çalışıyor. Bunun üstüne yerleştiğimiz takdirde 18.84 direnç bölgesi karşımıza çıkacak. Bakın uzun zamandır belli aralıklarda tutarak piyasayı yukarıya taşıyorlar. Dolayısıyla 18.80 üstü kapanışlar önemli olacak. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte de 19'lara doğru tekrar atakların gelebileceği bir süreci takip ederiz. Dolayısıyla gram yatırımcısının hem dolar Türk lirasını hem de onsları yakından takip etmesi gereken bir süreç. Biraz sancılı, sıkıntılı olabilir. İki grafiğin birden etkisi çok olacaktır. Ancak gram gümüşe 4 saatlik grafiklerden baktığımızda şu yatay bandı korumaya devam ettiğini görüyoruz. Yukarıda 14.80 direnç bölgemiz, 13.98'de destek bölgemiz. Bu yatay bandın kırılımına göre hareketler sertleşecektir. Buradan gram altına geçecek olursak gram altının ons altının o güçlü duruşundan dolayı 1164 üstünde hareketler görüyoruz şu an için. Haftayı 1161 altında kapatıp kapatmayacağı burada da önemli olacak. Evet, emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.